Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Mittal Aditya ile Yağız Kağan Erdoğmuş arasında 2024 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı, Yağız Kağan Erdoğmuş hakkında olabilir, Mittal Aditya hakkında olabilir. Yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz analizimize başlayalım. Yağız Kağan siyahlarda, Mittal Aditya ise beyazlarda. Bu maçı incelememdeki sebep aslında Yağız Kağan'ın beğendiğim hamlelerden hani nasıl anlatabilirim? Bu çok beğendiğim hamlelerden ötürü diyeyim sizlere. Bu oyunu sizlerle paylaşmak istedim ve güncel bir oyun olduğu için de aslında bizler için faydalı bir oyun olacaktır diye düşünüyorum. Burada şimdi Aditya E4'te başlamış. C6. Burada aslında Yağız Kağan Karakon'u tercih ediyor. D4 hamlesinden sonra D5 ve burada E5 hamlesinden sonra ise C5 oynanmış oldu. Burada Botvinnik Kars savunması diye geçen bir varyant adı veriliyor. Bilgisayar tarafından bilmediğim açıkçası bir varyant türü. Tabii ki incelenebilir. C5 hamlesinden sonra şimdi burada at F3 ve CD4'ten sonra vezir D4, at C6 ve vezir F4'ten sonra ise burada sizlere tabii ki sormak da gerekebilir. Yani sizlerin düşüncesini de merak ediyorum. Burada E6 mı, G6 mı, F6 mı oynardınız? Çünkü burada oyunu nasıl şekillendireceğiniz tamamen sizin yaptığınız hamleye bağlı. Burada bilgisayar G6, E6 hamleleri öneriyor ama Yağız Kağan burada F6 yapmayı tercih ediyor. Şimdi oyunu tamamen kendisi şekillendiriyor diyebilirim burada. Şimdi F6 hamlesinden sonra vezir G3 ve burada dikkat edin F6'nın aslında altındaki sebep diyebileceğimiz bir hamle geliyor ve G5 gibi güzel bir hamle geliyor. Sevgili arkadaşlar ben şahsen bu hamlenin çok önemli bir hamle olduğunu ve ileride bence bu hamlenin bizim işimize yarayacağını düşündüğüm için gerçekten bu hamleyi beğendim arkadaşlar. Belki de olağanüstü bir hamle olmasa bile yine de bu hamleleri yapabilmek gerçekten büyük bir oyun gücü gerektirir diye düşünüyorum ve Yağız Kağan'ın yaşını düşündüğümüzde bence etkilenilmesi gereken bir hamle diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Peki şimdi burada bir B5 oynandıktan sonra incelediğimizde bilgisayar bize aslında tek bir hamle öneriyor ve Yağız Kağan da bence çok büyük bir ustalıkla bu hamleyi değerlendiriyor sevgili arkadaşlar. Bu hamle at H6 hamlesi. At H6'da dikkat edin. F5 karesine güzel bir bakış atıyorum ve tabii ki F5'e yerleştikten sonra at FD4 ile burada bir şeyler elde etmek isteyebilirim. Bu tamamen aslında sizlerin risk anlayışına bağlı olarak ve tabii ki beyazların da biraz uyanık olup olmamasına bağlı olarak da yapabileceğiniz bir hamle diye düşünüyorum. Şimdi burada zannediyorum rakibimizi zaten uyanık, sıkıntı yok. At D4 oynuyor kendisi. F5'i bir nebze de olsa engelleyebilmek adına. Ama burada Yağız Kağan'ın bence çok güzel yakaladığı bir hamle var ve bilgisayarında gerçekten beğendiği bir hamle olmuş. Vezir B6 gibi bir hamle bence çok hoş bir hamle olmuş. Burada şimdi devam etmek gerekirse C3 hamlesi oynandı. At F5. Peki at F5'in önemli olduğunu zaten dile getirmiştik. Burada fil C6 oynandı ve vezir C6'dan sonra at F5 ve fil F5'ten sonra kısa rok hamlesi geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi burada benim dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Yani sizlere de sorabilirim burayı. Sizler burada uzun rok yapmayı mı tercih edersiniz yoksa vezir E6 mı oynamayı tercih edersiniz yoksa farklı bir hamle mi yapardınız? Aslında burada yakalanması gereken çok güzel bir hamle var. Bu iki hamleden biri de olabilir, olmayabilir. Tabii ki sizlerin de aslında düşünmesini isterim burada. Çünkü buradaki Yağız Kağan'ın yaptığı hamle yani buradaki hamle bence çok kritik ve gerçekten aslında oluşturacağı yani atağın diyelim biraz temelini şey yapıyor hani oluşturuyor diyelim sizlere. Burada Yağız Kağan'ın yaptığı hamle H5 hamlesi arkadaşlar. H5 hamlesi bence uzun rok atıldıktan sonra piyonları sürmek adına çok kritik bir kilometre taşı deniyor olması lazım. Kilometre taşı olduğunu düşünüyorum ben şahsen.
Burada şimdi F6, F6'dan sonra rakibimiz tarafından yani Aditya tarafından H4 gibi bir yanlış hamle geliyor. Burada Yağız Kağan'ın bence yapabileceği 2 tane hamle var. Bir tanesi bilgisayarın da gerçekten önerdiği uzun rok hamlesi. Uzun roka burada yapabilirsiniz diyor. Herhangi bir sakınca yok diyor. Ama fil D6 yapıp da hani fil D6 sürüp de kaybedeceğiniz bir şey yok demek istiyor ve vezir de aslında kovuyorsunuz yerinden. Her ne kadar böyle vezir E3'lü şahlar gibi bir şey olsa da şahınızı D7'ye rahatlıkla çekebildiğiniz için fil D6'yı da önermiş bilgisayar. Ama burada zannediyorum Yağız Kağan burayı kaçırmış ama olabilecek şeyler bunlar. Hiç sıkıntı yok. Burada GH4 hamlesini oynamış Yağız Kağan. Şimdi oyunun geneline ben baktığımda yapabildiği yani yapıp yapabileceği en hani şey olarak nasıl anlatalım? En böyle kötü hamle diyebileceğimiz hamle bu. Yani başka kötü hamlesi yok aslında. Burada ufak da olsa bir hamle kaçırmış ama kesinlikle bizim konumumuz üzerinde çok aşırı etkili olduğunu söyleyemem. Burada vezir H4 oynandıktan sonra şimdi uzun rok yapıldığında ise biraz hafif üstünlüğümüzü kaybetmiş olsak da bizler hala üstün durumdayız siyahlar olarak. Ve buradaki fil E3 hamlesinden sonra dikkat edin, bu üstünlük tekrar aslında bize geçmiş oluyor. Yani şöyle üstünlüğümüzü daha da katlamış oluruz ve Yağız Kağan kale G8 hamlesiyle gerçekten bence çok güzel bir hamle yapıyor ve konumu gerçekten iyi bir şekilde değerlendirerek yoluna devam ediyor. Hamlesini oynamış yani. Burada şimdi fil D4 hamlesinden sonra fil D6, bahsettiğimiz fil D6 hamlesi şimdi oynandı. Gayet makul. Burada F6 piyonunu bırakıyorsunuz. İşte H5 piyonu bırakıyorsunuz ama burada daha önemli bir şey var. G2 karesine odaklanıyoruz. Dikkat ediniz. Veziri birazdan belki de döndürebilirim. Veyahut da hani kale G4 ondan sonra kale D G8 gibi hamleler oynayarak ben daha önemli bir avantajın peşinde koşuyorum aslında. Peki Yağız Kağan bunu yapacak mı? Hep beraber izleyelim. Burada at D2 hamlesinden sonra kale G6, F4 ve kale D G8 hamlesinden sonra kale F2, vezir D7, fil F6, kale G4 hamlesinden sonra ise vezir H5 oynanmış oldu. Peki bizler burada nasıl devam etmeliyiz? Bizlere hani önerilen hamleler nedir? Burada aslında fil F4 veyahut da kale F4 hamlesi öneriliyor ama Yağız Kağan en doğrusunu yani bilgisayarın da en doğru verdiği hamle yani fil F4 hamlesini oynadı. Fil D4, kale 4, G5'ten sonra vezir E2 ve burada fil H3 gibi aslında Yağız Kağan'ın gerçekten bence konumu en iyi şekilde değerlendirdiği konum. Ve burada muhteşem bir hamleyle fil H3 yapmış oluyor. Ve gerçekten bu fil fedasını zaten kabul edemiyorsunuz. Ama gerçekten çok kritik bir noktada Yağız Kağan filini yerleştirmeyi başarıyor buraya. Demek istiyorum sevgili arkadaşlar. Ve sizler burada ne yaparsanız yapın artık yani konumunuz çökmek üzere. Siz burada hiçbir şey yapamıyorsunuz. Savunmaya çalışsanız bir dert. Yani saldırma şansınız zaten mümkün değil. Burada artık Yağız Kağan'ın sergilediği oyunu seyretmek zorunda kalıyorsunuz bir nebze. Bir süre sonra zaten rakibimiz terk etme noktasına gelecektir diye düşünüyorum ben şahsen. Şimdi fil H3 gibi mükemmel bir hamleden sonra burada at F1 oynandı. Fil G2 dikkat edin, fil G2 çok kritik bir hamle. Kalele almanız zaten çok sağlıklı olmayacaktır. Ama burada aslında Aditya bu hamleyi yapmayı tercih ediyor. Çünkü vezir H3'ü kendisi bence kaçırmış oldu sevgili arkadaşlar. Kale G5 ve kale G5 hamlesinden sonra şah F2 ve artık sona doğru gelmişken burada bir şey söylemek istiyorum. Dikkat ediniz. Bizler burada fil H3, fil G2 hamlelerinden sonra aslında kale G2 aldırdık ve vezirimizi de oyuna dahil ederek rakibimizin artık sıkışık şahını tamamen mat etmeye odaklı oynuyoruz sevgili arkadaşlar. Bu üç taşımız bizler için gayet bu konumda en azından yeterlidir.
Peki bu hamleler nedir? Vezir H4, at G3, fil G3 hamlesinden sonra şah E3 ve fil F4'ten sonra şah D3 ve vezir H7 hamlesinden sonra ise Mittal Aditya artık burada maçı terk etmeyi tercih ediyor ama bu zorunluluk artık, yani zorunda kalıyor terk etmek. Çünkü neden? Siz burada vezir E4 gibi bir hamleden başka bir şey oynayamazsınız ve vezir E4 yapıldıysa burada Yağız Kağan Erdoğmuş mat yapmış oluyor, yani burada başka bir kaçar yolunuz yok. O sebeple de Mittal Aditya burada maçı terk etmiş sevgili arkadaşlar diyeyim ve oyunumuzu, analizimizi burada sonlandırmış olalım. Umarım öğretici ve keyifli bir analiz yapabilmişimdir. Elimden geldiğince özellikle genç oyuncularımızın, büyük ustalarımızın, işte uluslararası ustalarımızın maçlarını sunmaya çalışıyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım öğretici bir video yapabilmişimdir sevgili arkadaşlar. Diyerek videomuzu sonlandıralım sevgili arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Yağız Kağan'ın bu fil H3 gibi muhteşem hamlesi hakkında olabilir ya da Yağız Kağan'ın kendisi hakkında olabilir. Düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Video içeriklerinden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz videomuzu kapatalım sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.